Şu anda Singapur sınır geçişindeyim. Çok hızlı ilerledi ama aslında o kadar kalabalık ki ve otobüsü nasıl bulacağım hiç bilmiyorum ya. İndim bir yerde ama benim otobüs bunların hiçbiri değil. Hiç bilmiyorum. Var ya, acayip şanslıyım. Tamamen tesadüf buldum otobüsü. Doğru platforma gelmişim yani. Ama yani burası böyle otobüs kaynıyor. Malezya-Singapur geçişi en kalabalık, en çok turistin geçiş yaptığı yerlerden biriymiş. Hafta sonu falan felaket oluyormuş. Şimdi burada Malezyalı biriyle konuşuyorum da o yüzden pazartesiyi seçtim dedi. Benimki tamamen tesadüf oldu. Yine de şöyle şuradan trafiği görebilirsiniz. Bakalım ne kadar sürecek. Şu an bulunduğum yer bu arada sol taraf Malezya, sağ taraf Singapur. Johor Boğazı'nın üstündeyim. Köprüden geçiyorum. Singapur'a girmiş bulunmaktayım. Burada hiçbir görevliyle temasa geçmiyorsun. Makineler okuyor pasaportunu, parmak izini alıyor. Sadece bir görevli duruyor orada soru sormak istersen diye. Şimdi otobüsümü bulacağım. Singapur'dayız, hoş geldik. Otobüsü de buldum. Hallettik. Geçtiğim en hızlı sınırdı. İnanılmaz. Dediğim gibi böyle sadece otomatik her şey. Hiç insanla görüşmen gerekmiyor. Acayipti. Ve indim. Kuala Lumpur'dan Singapur'un merkezine. Yani 5 saat diyordu ama 7,5 saat falan sürdü sınır geçişiyle de birlikte. Şimdi bir metro, otobüs bir şey bulup hostelime geçeceğim. Herhalde bir saati bulur varmam. Nereden, nasıl bulacağım, işte kredi kartıyla ödeme yapabilecek miyim üstümde çünkü Singapur parası yok. Bakacağız hepsine. Singapur çok küçük bir yer, öyle çok uzun süre kalmamı gerektirecek bir yer değil. Büyük şehirler çok ilgimi de çekmediği için biliyorsunuz daha yeni Kuala Lumpur'daydım. O yüzden burada sadece bir gece kalacağım. Ve yarın bir sonraki ülkeme geçeceğiz. Uçakla. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Artık videonun sonunda görürüz diye tahmin ediyorum. Şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Singapur ilk izlenimim olarak oldukça yeşil. Yüksek binalar elbette var. Onu bekliyordum zaten de. Sokaklar falan yeşil, keyifli. Şimdi ilk denememi bu otobüs durağından yapacağım. Eğer otobüs kredi kartı kabul ederse hostelime çok yakın bir yere kadar gidiyor gözüküyor. Yaklaşık 8 dakikada. Deneyelim. Olmazsa metro denemesi yapacağım. Nakitsiz. Yürümeye karar verdim. Hem böylece daha fazla etrafı görebilirim hem de gayet yürünebilir yollar. 2,5 kilometre yürüyeceğim. Hiçbir şey değil. Hava çok sıcak olmadığı sürece sorun yok. Çok güzel bir kiliseymiş ama yolun karşısında kaldı. Buradan uzaktan bakacağız artık. Hala yürüyorum. Tahminimden uzun sürdü. Ama güzel, etrafı görmek güzel. Güzel bir köprü geçeceğiz şimdi nehrin üstünden. Hostelim de hemen bu nehrin kenarında olmalı. Eşyaları bir bırakalım da sonra keşfe devam ederiz gene. Ay, açlıktan ölüyorum zaten. Çıkıp bir şeyler yemem lazım. Işıl ışıl. Çok güzel bir şehirmiş Singapur. Işıl ışıl her yer. Böyle dere boyunca da hep restoranlar, bir şeyler var. Dubai'yi hatırlattı bana burası. Singapur doları kaç para yapıyor acaba? O kadar bilmiyorum ki. Yani buranın ucuz olmadığını biliyorum sadece. Hostele de iyi bir para ödedim. Güzel bir yerde kalmak istedim ve de bir gecem var. Öyle, o yüzden merkezde kalmak istedim, yani rahat olsun, etrafı göreyim diye. Geldim, otelim hemen burada. Hostele yerleştim ve çıktım bir şeyler yemeye. Bazen sorun olabiliyor giriş. Self check-in varmış saat 7'den sonra. Neyse ki WhatsApp numarası bırakmışlar falan. Şifre mifre bir şeyler hallettik, girdim.
Singapur doları yaklaşık 29 Türk lirasıymış. Onu da öğrendim. Şimdi kredi kartı geçen bir yerde yemeğimi yiyip sonra uyuyacağım. Nasıl buldunuz? Görmeyenler, size soruyorum. Her yer fazlasıyla havalı gözüküyor bana ya. Benim alışık olduğum street marketler, night marketler, gece pazarları falan yok yani yemek yemek için. Gerçekten çekiniyorum menüye bakmaya. Neyse bazı ülkeler daha yüksek fiyatla, bunu biliyoruz. Buraya da onu bilerek geldim. O yüzden biraz kesenin ağzını açacağız burada. Elbette tekne turları da yapılıyor. Belli ki. Yolun solundan yürümem gerektiğini unutmamam lazım. Birkaç sefer sağ sol yaptık. Yani Asya'da trafik soldan akıyor biliyorsunuz. Artık arabada, motorda o konuda rahatım da yürürken zorlandım. Çünkü hep küçük şehirlerde takıldığım için böyle medeni büyük şehirlerde zorlandım ben. Alıştım şimdi. Şehrin ışıkları çok tatlı hakikaten. Renkler çok güzel. Köprüler falan çok şirin. Singapur'a şöyle bir harita üstünde de bakalım. En son Malezya'daydım bakın. Singapur, Malezya'nın altında böyle küçücük bir yer. Şurası sadece. Hemen şu karşımızda gördüğümüz bina Marina Bay Sands. Hem otel hem kumarhane, içinde alışveriş yapacak yerler falan. Öyle bir kompleks. Tepesini görüyor musunuz? Yanındaki şu bina Sanat ve Bilim Müzesi. Dev bir dönme dolabımız var. Böyle bir manzara. Singapur'un nüfusu 5.7-5.8 milyon civarı. Bunun sadece %61'i Singapur vatandaşı. Resmi dilleri İngilizce, Malayca, Çince ve Tamilce. Yani yine aslında Malezya, Çin ve Hindistan ağırlıklı diye düşünebiliriz yaşayan insanları. Biraz da bu tarafa devam edelim. Ben açlıktan öleyim o arada ama olur mu? Etrafı gezeceğim derken. Su şovu başladı. Şimdi de Vegas'a gittim. Tabii bu çok daha küçük bir su şovu. Ay, arkasından ay mı çıkıyor? Biraz daha sola doğru yürürsem görürüz. Ay evet, ay var orada. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Muhteşem gözüküyor. Fast food bir burger buldum. Bakalım fiyatlar nasıl? 250 lira mesela şu veggie rice burger. Yani 250 mi? 250-300 arası bir şey. 16 Singapur doları. Neredeyse 450 lira vererek bütün seyahatin en pahalı yemeğini yiyeceğim galiba. Şu karşınızda gördüğünüz de Esplanada Sanat Merkezi, tiyatro salonu, konser salonu var içinde. Yakından gidip bakalım hadi. Burger fena değildi. Yani fena değildi. Çok güzel bina ya. Vallahi şov yapmışlar. Ne diyorsunuz? Singapur'a yasaklar ülkesi de deniyor. Bilenleriniz vardır. Beni en çok şaşırtanlardan biri zamanında öğrendiğimde sakız çiğnemek olmuştu. Yani sakız çiğnemek, sakızı yere atmak, sakızı bulundurmak dahi güzel bir parktayım şu anda. Ceza, ciddi cezaları var. Yere tükürmek, sümkürmek, ne bileyim sigara içmek falan zaten yasak.
Açık alanda, kapalı alanda. Onun dışında ne diyordum, yere tükürmek dedim. Yani tuvaletin sifonunu çekmemek, klozet kapağını kaldırmamak falan filan. Yani böyle dolu dolu yasakları var ve ciddi para cezaları ödüyorsunuz. İnternette bir de böyle halka açık alanlarda bir enstrüman çalmak da yasak yazıyor. Ama emin değilim, biraz daha detaylı araştırmam lazım. Çünkü bazı yerlerde böyle forumlarda falan sormuşlar. Hani sessiz bir köşede para kazanmak için çalmasam oluyor mu falan gibi. Belli bölgeler var sanki çalınabilen falan. Anlayamadım tam. Bilen varsa yazarsa ne güzel olur. Alkol satışı da belli bir saatten sonra yasak. Dışarıda yine halka açık alanlarda içmek de belli bölgelerde kısıtlanmış durumda, yasak. Bu arada böyle 1000-2000 Singapur dolarlarından bahsediyoruz mesela, sakız atmak falan, çiğnemek. 28 ile çarpıyorsunuz demiştim hatırlarsanız. Bak mesela sigara içmek yasaktır tabelası var burada. Ceza bedeli 2000 Singapur doları. Yani 56.000, 60.000 öyle bir şey yapıyor. Ya az paralar değil. Her aradan ayrı bir güzel bina çıkıyor. Bu ne binası şimdi acaba? Victoria Theatre. Victoria Tiyatrosu yazıyor üstünde. Çok güzel. Ağaca bak. Üstüne çimen giydirmişsin sanki. Bu alan çok huzurluymuş. Çok daha sessiz bir de. Hemen şu köprünün karşısı. Yani o Victoria Tiyatrosu'nun olduğu yer, böyle park falan çok huzurlu. Karşı tarafta çünkü hep restoranlar vardı. Burası böyle daha dingin, sakin. Ay bir harika bugün ya. Singapur halkının dinine gelecek olursak da %31'i Budist. Yaklaşık işte 19'u falan Hristiyan. %16'sı Müslüman. Şöyle dönelim şuralara gene. %9'u Taoist, %5'i Hindu gibi gidiyor. Yani oldukça yine karışık. Yönetim şeklini de söyleyelim. Üniter parlamenter cumhuriyet, yasaklardan bahsettim. Merak etmiş olabilirsiniz bilmeyenleriniz varsa. Artık köprüden karşıya geçip şöyle yürüyüp hostelim şuralarda bir yerlerde, belki biraz daha ileride. Yatmam lazım çünkü sabah 6 falan kalkıp havaalanına gideceğim. Videonun sonuna almadan, yani bakmadan tahminleri alayım. Nereye gidiyorum? Bir sonraki ülke neresi? Saat 6.30. Etrafta kimsecikler yok. İleride bir iki koşan kişi görüyorum. Günaydın bu arada. O kadar uyuyamadım ki. Herhalde toplamda 4 saat uyumuşumdur. Erken çıktım biraz, riske atmayayım diye. Metro falan kullanacağım, nasıl olacak? Dün de denemediğim için kart geçerli olacak mı falan, bakalım. İyi yolculuklar olsun. Gündüz göremedik şehri ama bence gece daha güzeldir burası. Işık ışık, bakın burada insanlar var bir iki. Uyanmaya başlamışlar ya, helal olsun şu koşanlara şu saatte. Kart geçmezse en kötü ihtimal nakit çekebileceğim şey var, ATM var. Herhalde çekebilirim diye düşünüyorum. EBL'ye gidiyoruz biz buradan. 5 sene önce kredi kartıyla satışı bıraktık dedi. Eğer seyahat edecekseniz direkt kredi kartınızı okutun dedi. Süper değil mi? EV14 bakıyoruz. Evet, buradan gidiyoruz. Vallahi da oldu. Oley. Changi Airport. Gene bir metro problemi. Ben buradayım. Şuraya kadar gidip burada inip Pasir-Nis'e değil Changi'ye gidebilirim. Sanırım buna bineceğim ya. Aktarma yapacağım yere de geldim. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ve havaalanına ulaştım. Şimdi gidip işlemlerimizi yapalım.
Bakın herkes solda bekliyor. Bu dünya düzeninde yanlış giden bir şeyler var. Hepimiz biliyoruz da. Yani metroda insanlar uyuyorlar. Yani o kadar erken saatte kalkıp işe gitmek zorunda ki çünkü. Bütün fiziksel yani her şeyine aykırı bir düzen bu ya. Yazık gerçekten. Bu kadar çok çalışmak zorunda kalmalarına yazık insanoğlu. Size 2 tane kitap tavsiye edeceğim. Açıklamaya yazacağım. İnsan olmakla ilgili, insanın gelişimi, insan tarihiyle ilgili. Evet, devam ediyoruz. Terminal 1'e gidiyoruz. Biz Terminal 1 nerede? Bu tarafta Skytrain'e binecekmişim. Ne diyordum? Evet, yani bu kitaplar oldukça basit bir dilde anlatılmış. Bayağı bildiğim böyle çocuğa anlatır gibi. Ama bu basitlikle de anlatılması oldukça faydalı diye düşünüyorum. Kitap dinleme uygulamaları var. Oradan dinleyebilirsiniz ya da satın alabilirsiniz. Ama yani özünde şunun için öneriyorum. İnsan nasıl bu hale geldi? Neden bu kadar çalışmak zorunda? Çok güzel anlatıyor ya. Çok güzel. Ben de yıllarca erken kalkıp okula gitmiş ve erken kalkıp işe gitmiş biri olarak nasıl eziyet çektiğimi hatırlıyorum. İçindeyken böyle o senin mecburi budur, hayat bu dediğin şey. Çıkınca ben bunu nasıl yapmışım kendime dediğin bir hal alıyor. Haydi hep beraber iş bırakalım demek değil bu. Sistemin değişmesi lazım. Böyle yazık yani insanlara bence. Bir yerde yanlışlık var. İnsan neden ayakta uyusun ya? Neden yani yatağında uyusun? Uyuman gerekiyor çünkü fiziksel olarak ihtiyacım var buna. Sabahın köründe alarmla uyanıp koştur koştur bir yere gitmek neden? Ya arada bir şey için, özel bir durum için yapacağım bir şey bu. Her gün yapılacak şey mi bu? Vallahi içim gitti insanlara böyle kafaları düşe düşe uyuyor ya. Böyleydim ben de ya. Buna bineceğiz işte. Skytrain T1'e gidebilmek için, Terminal 1'e gidebilmek için bilmem gerekiyormuş. Bak hala yani erken kalkmak, alarm kurmak benim için böyle travma gibi bir şey. Şimdi bugün erken kalkmam gerekti ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum ama zorunluydum. Uçuşum var. Ama normalde fark verip yani çok büyük farklar yoksa daha geç bir saat almayı tercih ediyorum öğlen saatlerine. Bu sefer büyük fark vardı fiyatta. Bu arada olacak bir şey ya da çok istediğim bir şey yapmak için böyle zaten vücudum kendi kendine uyanıyor. Ama istemediğim bir şey yapmak için her gün bu işkence. Neyse bu konuyu kapatalım. Umarım bir şeyler düzelir bu konuda. Benimki geliyor. Saat 8, uçağım 10.30'da bu arada. Güzel saat. Vakitli geldik, iyi oldu. Çok şirin yapmışlar. Bekle, beni arkanda bırakma diyor. Ve havaalanının içindeyiz. Çok tatlı bir şeymiş. Komple halı kaplamışlar yeri. Uçağa biniyorum şimdi. Çok duygusalım ya.
İlk uçuşum bitti. 1 saatlik aktarmayla ikinci uçuşuma biniyorum. Bu havaalanını tanıyan belki nereye gittiğimi tahmin edebilir. Neredeyim şu anda acaba? Ve 8 saatlik yolculuktan sonra 4 saat daha yolculuk yaparak bir sonraki ülkeme gelmiş bulunmaktayım. Tahmin var mı? Hala mı yok? Güney Kore, Çin, Laos, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Malezya, Singapur'dan sonra tata! Ana vatana dönmüş bulunmaktayım arkadaşlar. Hoş geldin. Öpüyorum hepinizi. Destekleriniz için, yorumlarınız için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Yakında görüşürüz. Bay bay.